Dünya dışı varlıklar aranızda yaşıyor. Merhaba, ben Mari Sıvaru. Bu sizlerle paylaşmam gereken en önemli konulardan biri ve bunun daha önce de konuşulduğunu bilmeme rağmen hiçbir zaman bugün ele alacağım yönde ilerlememişti. Bu benim görüşüm ve benim bakış açım. Bu fikirlerin hiçbirini başkasına empoze etme niyetim yok. Pek çok kişi kanıt istiyor ama hayır, biz kanıt sunmayacağız. Birincisi, böyle bir kanıt fiziksel bütünlüğümüze ve güvenliğimize aykırı olduğu için, ikincisi de kimseyi ikna etmekle ilgilenmediğimiz için. Kimin görecek gözü varsa, dediğim gibi. Tüm bunları paylaşıyorum çünkü bunların geniş bir kitle için faydalı bilgiler olduğunu biliyorum. Çoğunlukla kendi gerçeklik algılarını oluşturma ve biçimlendirme süreçleri için buna ihtiyaç duyan yıldız tohumları. Anlaşılması ve sindirilmesi zor bir bilgi ama birilerinin bunu paylaşması gerekiyor. Zamanın başlangıcından beri aranızda her zaman insan olmayanlar yaşadı. Bazen sadece ziyaret ederek, bazen de çok daha uzun süre, hatta tüm bir yaşam boyunca. Yıldız tohumlarından bahsetmiyorum, bu konuyla ilgili başka bir konu. Bugün dünya dışı varlıkların belirli bir türünden bahsedeceğim. Fiziksel olarak dünya insanlarına birebir benzeyen ya da en azından dışarıdan bakıldığında bir kot pantolon ve bir rock'n'roll tişörtüyle insanmış gibi görünebilecek kadar benzeyen, Lyran türü uzay insanlarından ya da geniş bir dünya dışı varlık grubundan bahsediyorum. Dünyaya girip çıkan o kadar çok uzay insanı ırkı oldu ve olmaya devam ediyor ki, hepsini tek tek sayma zahmetine bile girmeyeceğim. Ancak bunu yaygın olarak yapan en bilinenlerden bazıları, Ummitler, sonra elbette Centaurianlar veya Alfratanlar, Antareanlar ve Taygetanlar da dahil olmak üzere Pleiades yıldız sisteminden pek çok insan. Dünyaya girmenin 3 ana yolu vardır. Birincisi, bir ruhun fiziksel olarak orada doğmasıdır, bir yıldız tohumu. Bu ilk türe emekleyerek giriş denir. İkincisine adım atma denir. Bu, bir ruhun dünyada daha fazla yaşamak istemediği ve evine geri dönmek istediği, ancak sağlıklı bir insan bedeninde yaşadığı zamandır. Yaşamın şu ya da bu noktasında, diğerlerinin yanı sıra doğum öncesi anlaşmalara bağlı olarak, bu ruh sağlıklı insan bedeninden çıkar ve yerini yaşamın o noktasından itibaren insan deneyimine devam etmek isteyen başka bir ruh alır. Bu yeni ruh, tüm yaşam anıları, sorumlulukları ve sorunları da dahil olmak üzere ilk ruhun tüm yaşamını ve kimliğini miras alacaktır. Ruh değişimi bir kaza, ölüme yakın bir deneyim ya da sadece uyku sırasında gerçekleşebilir, ancak normal uyanıklık saatlerinde gerçekleşen vakalardan da söz edilmektedir. Üçüncü tür benim bahsetmek istediğim ve bahsetmem gereken türdür ve buna aşağı inme denir. Bu, belki de daha önce hiç dünyada bulunmamış ve herhangi bir yaşta olan tam bir dünya dışı varlığın, kelimenin tam anlamıyla dünya dışı bir yıldız gemisinden inmesi, bir insan gibi giyinmesi ve bir insan gibi görünmeye çalışarak topluma girmesidir. Bunu asırlardır yapıyor olsalar da, bugünlerde sayıları rekor düzeye ulaşmış durumda. Belki de dünyada o kadar çok çılgınlık yaşanıyor ki, insan gibi görünmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İnsan gibi giyiniyorlar, bir yıldız gemisinden iniyorlar, sonra gidip dünyada yapmak istedikleri ya da yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar ve işleri bitince de önceden belirlenmiş bir alana gidip arkadaşlarıyla birlikte, yıldız gemileri onları klasik bir dust-off içinde tekrar alıyor. Bazıları birkaç dakikalığına ya da birkaç saatliğine, örneğin yiyecek almak ya da bilimsel örnekler almak için dünyaya inebilirken, diğerleri inmeden önce uydurdukları bir insan kimliğini ya da ölmüş ya da kaybolmuş bir insanın kimliğini kullanarak uzun yıllar boyunca dünyada yaşayabilirler. Bürünecekleri kimliği çok dikkatli bir şekilde planlarlar ve kendilerinden beklenen gibi davranmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Bunun için sayısız varyasyon vardır. Şimdi açık ve doğrudan Svaruneanlar hakkında konuşacağım. Daha önce de belirtildiği gibi, Svaruneanlar Taygetanların genetik olarak farklı bir varyantıdır ve özelliklerinden biri de sürekli olarak dünyanın etrafında ya da dünyada bulunma alışkanlığına sahip olmalarıdır. Çünkü dünyayı ve insanlarını sevmeye başladık ve onu Pleiades yıldızı Taygetan'ın yörüngesindeki gezegenlerden sonra ikinci evimiz olarak algılıyoruz. Dünya üzerinde o kadar uzun süredir insan nüfusuna karışmış durumdayız ki, birçok güzel şeyi benimsediğimizi anlamak mantıklı olmaktan çok daha fazlasıdır.
Çünkü insanlık ve dünya benimsenecek ve değer verilecek güzel şeylerle doludur. Yani evet, çok fazla insan etkisine sahibiz. Kötüyü değil iyiyi almak için elimizden geleni yaptığımızı biliyorum. Ama bazen ikisi bir araya gelerek biri diğerini tanımlıyor. Ancak çok açık bir şekilde belirtmem gereken bir şey var ki, orada yaşamış olsak da hiçbirimiz orada doğmadık. Bizler insan değiliz ve yıldız tohumları da değiliz. Bizler gezegen dışında doğmuş, buradan çok uzaklarda büyümüş ve eğitim almış tam uzaylılarız. Bütün taygetanlarda dahil olmak üzere birçoğumuz, neredeyse herhangi bir nedenle insan kimliğine büründük. Çoğunlukla sadece dünyada bulunabilmek, arkadaşlarımızla birlikte olabilmek ve güzel gezegeninizin sunduğu her şeyin tadını çıkarabilmek için. İnsan kültürü ve uzaydaki yaşam hakkında diğer yıldız ırkları arasında da benzersiz bir bakış açısına sahibiz ve aynı zamanda insanları diğer yıldız ırklarının çoğundan daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü biz de sizinle birlikte oradaydık. Dünyada hayatta kalmak için neler gerektiğini biliyoruz. Araba kullandık, marketlerinizden yiyecek satın aldık ve örnek olarak çikolatanızın tadının neye benzediğini biliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla aynı anda iki dünyada yaşıyoruz. Bir seferde aylarca ya da yıllarca aranızda yaşayabiliriz ya da çoğumuz gibi sadece birkaç saatliğine ya da en fazla birkaç günlüğüne aşağı iner ve sonra buraya, dünyanın yörüngesindeki büyük ana gemimize geri döneriz. Ya da yakında tekrar dünyaya geri dönebiliriz ya da bir süreliğine veya temelli olarak gezegenlerimiz Temmer ve Erre'ye geri dönmeye karar verebiliriz. Her ne kadar Svaruneanlardan bahsediyor olsam da, kendim de onlardan biri olarak, birçok Taygetalı bunu daha önce yaptı ve hala bizim yaptığımız gibi yapmaktadır. Ve daha önce de söylediğim gibi, insan görünümlü pek çok yıldız ırkı da bunu her zaman yapıyor. Dünyada bulunduğumuz ve hatta orada yaşadığımız için, diğer pek çok şeyin yanı sıra, güzel rahat ayakkabılar ve giysiler, özellikle pamuklu olanlar, müziğinizin bir kısmı, özellikle eski ya da daha eski olanlar ve harika yiyeceklerinizin çoğu dahil olmak üzere, insanlığa ait pek çok şey için bir zevk, bir ihtiyaç geliştirdik. Ancak bazen, burada dünyanın yakınında, yörüngesinde ya da yüzeyinde bulunduğumuz için, hayatta kalmak için dünyanın kaynaklarına bağımlı hale geldik. Ayrıca Taygetalılar mantıken bize insani şeyler ya da Taygetan kökenli olmayan herhangi bir şey sağlayamayacağından ve açıkçası normal bir işte çalışamayacağımızdan, dünyada hatta dünya yakınlarında yaşamaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz yiyecek ve her şeyi satın almak için bir şekilde biraz para kazanma ihtiyacı içindeyiz. Ayrıca sanatınıza, bazı aletlerinize ve bazı oyuncaklarınıza da ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden Yazhi bir önceki videom, Yazhi ve çocuk oyunlarında tanıdığınız marka bebekleri seviyor. Ve evet, pek çok şeyi kopyalayabiliriz ama gıdaya asla, çünkü bu gerçek olanın toksik bir karikatürüyle sonuçlanır ve bunun gerçek bir besin değeri yoktur, ama bu başka bir konu. Ancak, örneğin nesneleri kopyalayabiliriz, fakat bazen sadece orijinalleri tercih ederiz çünkü onlar gerçek eserlerdir ve tahmin edebileceğiniz gibi en çok el yapımı olana değer veriyoruz. Sanırım bu, bazen neden fazla insan olarak görüldüğümüzü açıklıyor, çünkü kültürünüzden ve gezegeninizden pek çok güzel şeyi benimsedik. Ve tüm bunları, geldiğimiz Taygetan kültürünün değerleri ve geri kalan her şeyiyle güzel bir şekilde harmanlayarak kişiliğimize dahil etmeyi başardık. Geçerli bir şekilde, çoğu Taygetalı düşünce ve karakter olarak bizden daha dünya dışıdır. Çünkü dünyaya ve onunla ilgili olan her şeye dair bizim eşsiz bakış açımıza ve anlayışımıza sahip değiller. Bu yüzden Taygetanlılar genellikle bize, Svaruneanlara, görüş ve tavsiyelerimizi almak için gelirler. Dünyada neler olup bittiğine, onu kontrol eden Kabala, onların gündemlerine ve benzerlerine ilişkin özellikle net bir görüşe sahip olduğumuzu bilirler. Bizler her iki kültüründe hem insan hem de Taygetan net ve eşsiz bir anlayışına sahip danışmanlarız. Bu da neden konuşmamın çoğunu başkalarının değil de bizim yaptığımızı açıklıyor. Bizler burada, dünyanın yakınında ve üzerinde keşif gezginleri, araştırmacılar ve kaşifleriz. Biraz da kendimden bahsedeyim. Evet, dünyada yaşadım ve geç çocukluğumun uzun yıllarını, yakında 15 yaşında olacağım.
Orada okula gitmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Öğretmenimin verdiği bilgilerle çeliştiğim için müdürün odasına gönderilmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve bunu daha iyi bildiğim için yaptım. Sokaklarınızda yürüdüm, sinemanıza gittim ve hatta yakın zamanda bir yüz maskesi takmak zorunda bile kaldım. Tüm bu durumlar buraya, dünyanın yörüngesinde bir yıldız gemisine geri dönmemin ana nedenidir. Svaruneanlar iki kültüre sahipler ve her ikisini de çok iyi biliyoruz. Bu nedenle kendi benzersiz yolumuz ve bakış açımızla dış politika hakkında konuşmak için en nitelikli kişiler arasında olduğumuzu biliyorum. Ve tüm bunlar bizi daha az iti yapmıyor. Daha önce de açıkladığımız gibi, insani olan ile dünya dışı olan arasında net sınırlar yoktur. Bu, dünyada yalnızca birkaç kişinin anlamaya başladığı sisli, bulanık bir sınırdır. Bunun bir nedeni de dünya dışı varlıkların bunu çoğunlukla kendi güvenlikleri için uzun süre bir sır olarak saklamış olmalarıdır. Svaruneanlar dünyayı ve insanlığı en az Taygeta'yı ve içindeki her şeyi sevdiğimiz kadar seviyorlar. Bizler iki dünyanın ve iki kültürün çocuklarıyız. Bugün beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tüm sevgilerimle ve kocaman kucaklıyorum. Mari Svaru.